Mucize Şans kanalından merhaba. Dostoyevski, yaşamın anlamını sevmeden önce yaşamı sevmek gerekir demiş. Albert Camus da yaşama aşkı kaybolduğu zaman bizi hiçbir anlam teselli etmez diye konuyu kısaca özetlemiş. Her iki cümleyi incelediğimiz zaman aslında kısaca hayatın özeti çıkıyor denebilir mi? Bence evet. Bugünkü videomuzda başta söylediğim cümlelerden anlaşıldığı üzere yaşamı sevmek konusuna ve bunu nasıl başarabileceğimize değineceğim. Şimdi söyleyeceklerimi düşünüp hatırlamaya çalışın. Çocukluğunuzdan itibaren yaşamdan nefret edip ölmeyi istediğiniz ve bunu dilediğiniz anlarınız oldu mu? Yaşam size keyif veriyor mu? Yaşasam da olur, yaşamasam da mı diyorsunuz? Doğduğumuz andan itibaren çocukluğumuz boyunca yaşadığımız deneyimler ağır geldiyse kendimizi de yaşamı da sevmemeyi öğrenmiş olabiliriz. Yaşamı sevseydiniz nasıl bir hayatınız olurdu? Bunu hiç düşündünüz mü? Yaşamı sevmeyi öğrenebilir miyiz? Bunu hayatımızda yaratıp keyifle, zevkle yaşayabilir miyiz? Tabii ki mümkün. Yaşamı sevmiyorsak ne kendimizi ne başkalarını gerçek anlamda sevebiliriz. Yaşamı sevmiyorsak depresyon ve bağımlılıklar, hastalıklarla dolu yaşantımız olabilir. Önce kendimizle, sonra başkalarıyla ilişkilerimizde sorunlar olur. Maddi kayıplar yaşayabiliriz. Yaşamı sevmediğimizde değersiz, yetersiz hissedip depresif bir ruh yapısına sahip oluruz. Sevdiklerimizi kaybetme korkusu yaşayabiliriz. Hayata boş vermişlik yönünden bakıp yanlış ilişkiler yaşayıp sonra da üzülebiliriz. İlişkilerde mutluluğu karşı tarafın bize vermesi gerektiği yanılgısına düşüp sürekli hayal kırıklığını deneyimleyebiliriz. Ya da sürekli kendini feda eden, saçını süpürge eden insan modunda yaşayabiliriz. Çocuklarımız varsa onlara yaşam sevgisini veremeyip onlarla sorunlar yaşayabiliriz. Kıtlığı, fakirliği kendimize layık bulabiliriz. Böyle maddeler haline devam eder. Peki biz yaşamı seversek hayatımız mı değişecek? Evet, elbette öyle olacak. Biz hayata nasıl bakarsak hayat da bize onu sunar, onu deneyimletir. Zihnimizden geçenler ve hissettiklerimiz neyse hayatta hay hay der ve onu bize sunar. Bu nedenle düşüncelerinize dikkat edin, kaderiniz olur. Astrolojiye göre de yaşamı sevmemize engel olan sebeplere değinmek istiyorum. Güneş bize yaşamı anlatır. Doğum haritalarımızda Güneş'in yerleşim yaptığı burç ve ev konularında sert ve zorlayıcı etkilerle dünyaya geldiysek, yaşamı sevmek, yaşama karşı istekli olmak, yaşamdan zevk almak konularında sık sık sorunlar yaşayabiliriz. Bu deneyimler kişiye göre değişir. Önce hangi burçta doğduysak o burcun ve sonra da karşıt burcun olumsuz etkilerini yaşayabiliriz. Hiçbir burcu kötülemeyin. Çünkü hepimiz her burcun etkisini ve deneyimini yaşıyoruz. Beğenmediğiniz burç ve kişiler büyük ihtimalle sizin gölge yanınız olabilir. Yine astrolojiye göre Plüton haritalarımızda ölümü ve yeniden doğumu anlatır. Doğum haritalarımızda hangi burç ve eve yerleştiyse o konularda yıkımlar, ölüme yakın deneyimler yaşayabiliriz. Bu bilgilerden sonra şimdi nasıl yaşamı seveceğimizi kendimize öğretebileceğimizi anlatacağım. Buna kendini kandırmak olarak bakmayın. Hem ruh hem de ego olarak gelişmeye geldik. Bize yabancı olan konuları zihnimiz hemen kabul etmeyecektir. Ama siz bunun için kendinize zaman tanıyın. Zihnin öğrenme şekli tekrar olduğu için kelime tekrarlarıyla zihnimizi, egomuzu yeniden yapılandıracağız. Esmalarda da bu şekilde oluyor. Ben Türkçe kelimelerle tıpkı esmalarda olduğu gibi bilinçaltımızı, hayatımızı iyileştirebileceğimizi keşfettim ve bundan dileyenlerin yararlanmasını istiyorum. Kelimeleri esmalarda olduğu gibi tesbih çekerek yapabilirsiniz. Ya da yogada uygulandığı gibi baş parmak ve işaret parmak uçlarını birleştirip bilgi mudrasını uygulayarak da ya da şifa çalışmalarında kullanılan yöntemlerden olan köprücük kemiğinin uç kısımlarına hafif vuruşlar yaparak da uygulayabilirsiniz. Ya da kelimeyi uygun olduğunuz sürece tüm gün boyunca sürekli tekrar ederek de. Nasıl uygulanacağına dair detaylı bilgi isteyenler kelime enerjisi teknikleri örnek çalışmasını dinleyerek ilham alabilir. Bunu videonun sonunda ve yorum kısmında da paylaşacağım. İster kelime olarak, isterseniz cümle olarak tekrar edebilirsiniz. Kelime olarak tekrar edenlerin zihinlerinde o kelimeye karşı yargıları kalktığında cümleye geçiş yapabilir. Bu çalışmaları her gün odaklanarak minimum 45 dakika ve minimum 21 gün süre uygulayın. Süre kişinin deneyimlerine göre artabilir. Kelimeleri, cümleleri veriyorum. 1. Yaşamı sevmek ya da ben yaşamı seviyorum. 2.
yaşamdan zevk almak ya da ben yaşamdan zevk alıyorum. 3. Keyifli yaşamak ya da ben keyifle yaşıyorum. 4. Mutlu yaşamak ya da yaşam bana mutluluk veriyor. Ya da bunlara benzer kendi seçeceğiniz kelimelerle yaşamı sevmeyi, yaşamdan zevk almayı ve mutlu olmayı zihninize öğretip yeniden hayatınızı yapılandırabilir ve yaratabilirsiniz. Sevgiyle kalın.